Anadolu'nun her şehrinin içinde bir hikaye saklıdır. Her kent yüzyıllardır kendi hikayesiyle yaşar. Ama Mardin'i anlatmaya herkes farklı yerden başlar. Mardin, dağların eteğine kurulu tarihi taş evlerden, dar sokaklardan ve uçsuz bucaksız ovalardan oluşan bir şehir. Mardin hep bir romantik fotoğrafın eşliğinde, popüler dizilere yansıyan görüntüsünde ve tarihi evlerinin silüetinde ekrana yansır. Ama Mardin'in içinde bir Mardin daha var. İnsanların bilmediği, görmediği, tozlu yollarından gecekondulara ulaşan yoksulluğun derin izlerini taşıyan bir şehir daha var Mardin'in içinde. Her mahallesinde, her sokağında ayrı bir hikayenin olduğu tam bir Güneydoğu Anadolu şehri. Turistik bir fotoğrafın hemen yanı başında yaşayan bir şehir Mardin. Ve öteki Mardin'de, yani bu Mardin'de başrolü kadınlar üstleniyor. Güneydoğu'nun her şehrinde olduğu gibi Mardin'deki kadınlar da sosyal hayatta büyük zorluklar yaşıyor. İşsizliğin çok fazla, hayat şartlarının zor olduğu bu coğrafyada bir de kültürel etkiler ve geleneklerden dolayı kadınlar her yörede olduğu gibi buralarda da hayatlarını taştan çıkartıyorlar. Fasla Alp genç bir halk oyunları eğitmeni. Ailesi bölgede yaşanan sıkıntılardan dolayı Fransa'ya göç etmiş ama Fasla Alp ailesiyle birlikte gittiği Paris'te yaşamak yerine Mardin'in Kızıltepe ilçesine geri dönmeyi tercih etmiş. Kızıltepe'de kadın denince aklıma hep nedense böyle olumsuzluklar geliyordu. Çünkü ben 10 sene teyzemle kaldım ve teyzem 10 sene Kızıltepe'de belediye başkanlığı yapıyordu. Her gece evine farklı farklı kadınlar geliyordu ve bu kadınların her birinin bir sorunu vardı. Sorunları da hep yine erkeklerden kaynaklıydı. Çünkü kiminin eşi cezaevindeydi, kiminin eşi yoktu, kiminin eşi başka kadınla aldatmıştı onu, kiminin eşi duyarsızdı ona karşı. Hep böyle ezilen kadındı. Böyle olunca bir de çocuklar da hani evde büyüyor burada. Daha çok anneyle kalıyor. Annenin eğitimli olması, annenin çalışması, annenin kendi ayakları üzerinde durması önemliydi benim için. Bu yüzden 2007 yılında bu kooperatifi kurduk. Çünkü kadınlara gerçekten bu anlamda ihtiyaçları vardı Kızıltepe'de. Fasla Alp yaşanan sorunlara karşı sessiz kalmamak için mesleği birbirinden farklı 7 kurucu arkadaşı ile birlikte tek başına hareket edemeyen, toplumda söz sahibi olamayan, eşlerinin üstüne kuma getirdiği kadınları sosyal yaşama adapte edebilmek için yola koyuldular. İlk olarak tandır evi adı verilen bir yerde yörede çok yaygın olan tandır ekmeğini kendi elleriyle yapıp satışa başladılar. Daha sonra belediyenin yemek ihalesine girdiler ve aldılar. Yemekhanedeki tencerelerde hem yemek pişirmeye hem de umutlarını kaynatmaya başladılar. Sadece ekmek ve yemek yapmakla da kalmadılar. Hristiyanların evlenmeden önce kilisede düğün töreninden önce yedikleri hayat çöreği adı verilen çöreklerden yapıp İstanbul'daki belli başlı mağazalara yollamaya başladılar. Buradan da bir ek gelir kapısı çıktı kendilerine. Hayat çörekleri İstanbul'da yine KEDEV'in desteğiyle, Semra Hanım var bizim destekçimiz o da, KEDEV'in gönüllü çalışanı. Buna çok inandı bu işe. İlk başta tabii olumsuzluklar da yaşadık ama sonra Boyner firması 10.000 adet sipariş edince tabii bizim için böyle güzel ışıklar doğdu. Biz onu İstanbul'a gönderdik. Bu külçe zaten Hristiyanların Mardin'de kilisede yapılan törende, evlilik töreninde gelinle damada yedirdikleri bir kutsal çörek. Müslümanlar da bunu Arife gününde yapıyorlar. Boyner'e biz Sevgililer Günü için kalp şeklinde 14 Şubat Sevgililer Günü için işte 10.000 tane gönderdik. Daha sonra İstanbul'dan Kibele Tanrıçanın Kadınlar Günü için şeyleri geldi işte siparişleri geldi. Onları yaptık, gönderdik. Bu da KEDEV'in desteğiyle oldu yine külçe işi ve çok iyi oldu. Hala da sipariş alıyoruz İstanbul'dan. Fasla Alp ailesiyle birlikte çok rahat bir yaşam sürebilirdi aslında. Paris'te yaşayabilirdi mesela. Ama o bunu tercih etmedi. Mardin'de kalarak hayata tutunmaya çalışan kadınların tutunacak dalı oldu. Onlara eğitimler verdi. Geçinmeleri için, yeni bir hayat kurabilmeleri için yanlarında durdu. Hem ana hem baba olarak hayata sıkı sıkı sarılan
Mardinli kadınların hayatında Fasla Alp koskocaman bir fark yarattı.